size nükleer bir savaşın eşiğinden nasıl dönüldüğünü, hatta hayvanlar alemindeki o inanılmaz işbirliklerinin sırrını tek bir basit oyunla açıklayabileceğimizi söylesem ne derdiniz? Bugün dünyaya bakışınızı tamamen değiştirebilecek o meşhur ikileme, mahkum ikilemine dalıyoruz. Konunun ne kadar ciddi olduğunu anlamak için gelin şu tüyler ürpertici sözle başlayalım. Oyun teorisinin kurucusu John von Neumann'ın bu cümlesi Soğuk Savaş dönemindeki ruh halini mükemmel özetliyor aslında. Tam bir güvensizlik ve her an patlamaya hazır bir bomba. İşte her şey 1949 Eylül'ünde Amerika'nın artık oyunda yalnız olmadığını anlamasıyla başladı. Sovyetlerin de atom bombası vardı. O andan itibaren iki süper güç arasında dev bir güvensizlik oyunu başladı. Ve bu oyunda her iki tarafın da parmağı dünyayı defalarca yok edebilecek o kırmızı düğmenin üzerindeydi. Peki bu kadar tehlikeli, bu kadar karmaşık bir durumu nasıl analiz edebilirsiniz ki? İşte tam bu noktada o dönemin en parlak beyinlerinin çalıştığı Rand Corporation'da geliştirilen dahiyane bir araç devreye giriyor. Mahkum ikilemi. Şimdi bütün o teoriyi bir kenara bırakalım ve basit bir oyun oynayalım. Adı Altın Oyunu. Kurallar çok basit. Siz ve bir rakibiniz var. İkinizin de önünde iki seçenek var. Ya işbirliği yap diyeceksiniz ya da ihanet et. Amaç ne? Mümkün olan en fazla altını cebe indirmek. Gelin şu tabloya beraber bakalım. Bakın, eğer ikiniz de işbirliği yaparsanız, yani centilmence davranırsanız herkes mutlu. Üçer altın alıyorsunuz. Ama diyelim ki siz ihanet ettiniz, rakibiniz ise size güvendi, işte o zaman büyük ikramiyeyi siz kapıyorsunuz. Tam 5 altın. En kötü senaryo ne peki? İkinizin de birbirine ihanet etmesi. O zaman herkes sadece birer altınla kalıyor. İlk bakışta ihanet etmek çok daha karlı görünüyor değil mi? Şimdi top sizde. Bir an için düşünün. Rakibinizin bir sonraki hamlesini bilmiyorsunuz. Sizin için en mantıklı, en akılcı hamle ne olurdu? Hadi mantığı adım adım izleyelim. İki senaryo var. 1. Rakibiniz size güvendi ve işbirliği yaptı. Siz ihanet ederseniz 5 altın alırsınız, işbirliği yaparsanız 3. İhanet daha iyi. 2. Rakibiniz size ihanet etti. O zaman siz ihanet ederseniz 1 altın alırsınız, işbirliği yaparsanız 0. Yani yine ihanet daha iyi. Sonuç kaçınılmaz görünüyor. Mantıken her durumda ihanet etmek en akıllıca seçim. Ve işte o meşhur paradoks tam da burada ortaya çıkıyor. İki taraf da kendisi için en mantıklı olanı seçtiğinde, yani birbirine ihanet ettiğinde sonuç ikisi için de berbat oluyor. Hatta işbirliği yapsalar da kazanacaklarından çok daha azıya yetinmek zorunda kalıyorlar. Tanıdık geldi mi? Bu mantıklı ihanet döngüsünün gerçek dünyadaki faturası ne oldu biliyor musunuz? Yaklaşık 10 trilyon dolar. İki süper gücün de sırf birbirine güvenmediği için silahlanmaya harcadığı akıl almaz bir para bu. O parayla neler yapılmazdı ki? Ama hayat tek el oynanan bir oyun değil, öyle değil mi? İlişkilerimiz, iş hayatımız, uluslararası politika, bunların hepsi tekrarlanan oyunlar. Peki ya bu oyunu tekrar tekrar oynarsak ne olur? İşte bu soru siyaset bilimci Robert Axelrod'u 1980'de her şeyi değiştirecek bir deney yapmaya itti. Axelrod ne yaptı biliyor musunuz? Dünyanın en iyi stratejistlerine bir çağrı yaptı. Bana bu oyunu oynayacak bilgisayar programları yollayın. Kurallar basitti. Her program birbiriyle yüzlerce tur oynayacaktı ama çok önemli bir fark vardı. Amaç rakibi ezmek değil, turnuvanın sonunda toplamda en çok puan almaktı. Herkes ne bekliyordu? Tabii ki en karmaşık, en kurnaz, rakibin aklını okumaya çalışan, sürekli ihanet eden programların kazanmasını. Ama sonuçlar açıklandığında herkes şok oldu. O karmaşık, şeytani stratejilerin hepsi erkenden elendi. Turnuvayı kim kazandı dersiniz? Sadece 4 satır koddan oluşan şaşırtıcı derecede basit bir program. Adı Tit for Tat, yani bizim deyişimizle kısasa kısas. Peki bu stratejinin sırrı neydi? Güzelliği basitliğindeydi. Sadece 2 kuralı vardı. 1. Oyuna her zaman iyi niyetle başla, yani ilk hamlen her zaman işbirliği olsun. 2. Sonraki turlarda
Rakibin bir önceki turda ne yaptıysa aynısını yap. Sana iyilik mi yaptı? Sen de iyilik yap. Sana ihanet mi etti? Anında karşılığını ver. Ve işte geldik bu analizin en can alıcı noktasına. Axelrod, başarılı olan bütün stratejilerin 4 ortak özelliği olduğunu gördü. Birincisi, hepsi iyi niyetliydi. Yani kavgayı ilk başlatan asla onlar olmuyorlardı. İkincisi, misillemeciydiler. Yani kendilerini ezdirtmiyor, bir ihaneti asla karşısız bırakmıyorlardı. Üçüncüsü, affediciydiler. Rakip hatasını anlayıp tekrar işbirliğine dönünce hemen kin gütmeyi bırakıp barış elini uzatıyorlardı. Ve son olarak belki de en önemlisi anlaşılırlardı. Stratejileri o kadar basitti ki karşı taraf ne yapacaklarını kolayca anlıyor ve bu da zamanla bir güven ortamı yaratıyordu. Bu sonuç, kazanmak için acımasız olmalısın diyen o eski inanışı yerle bir ediyordu. Turnuva bize şunu gösterdi. Uzun vadede kurnazlık ve aldatmaca değil, iyi niyetli, kararlı ama affedici olmak zafere giden yoldu. Ve bu ilkeler sadece bir bilgisayar simülasyonunda kalmadı. Bu 4 basit kural, hayvanlar alemindeki karşılıklı yardımlaşmadan tutun da en çetin uluslararası müzakerelere kadar hayatın her alanında karşımıza çıkıyor. Ama gerçek dünyanın bir sorunu var. Mükemmel değil. Bazen yanlış anlaşılmalar olur. Biz buna gürültü diyoruz. İyi niyetle uzattığınız bir el yanlışlıkla bir tehdit olarak algılanabilir. Ve işte bu durum katı bir kısasa kısas stratejisi için ölümcül bir tuzağa dönüşebilir. Size tarihten nefes kesen bir an anlatayım. 1983'te Sovyet subayı Stanislav Petrov'un radar ekranlarında Amerika'dan gelen füzeler belirdi. Kısasa kısas mantığına göre ne yapması gerekiyordu? Anında misilleme yapmak. Ama o bir an durdu ve bunun bir sistem hatası olabileceğini düşündü. İşte o kısacık tereddüt, o anlık affedicilik muhtemelen hepimizin nükleer bir kıyametten kurtardı. Bu olay bize neyi öğretiyor? Gerçek dünya gibi kusurlu, gürültülü ortamlarda katı kısasa kısas yerine cömert kısasa kısas daha iyi işler. Yani arada bir rakibinizin yaptığı hatayı görmezden gelin. Bazen bir defalık bir ihaneti affetmek, sizi felakete sürükleyecek o intikam döngüsünü daha başlamadan bitirebilir. Aslında bütün bu konu hayata bakışımızla ilgili temel bir ayrıma geliyor. Hayatı genellikle satranç gibi, yani sıfır toplamlı bir oyun olarak görürüz. Yani benim kazanmam için senin kaybetmen gerekir. Oysa mahkum ikilemi bize hayatın çoğunun böyle olmadığını gösteriyor. Hayat sıfır toplamlı olmayan bir oyun. Yani pastayı bölüşmek yerine pastayı birlikte büyütebilir, hepimizin kazandığı sonuçlar yaratabiliriz. Nitekim zamanla süper güçler de bu dersi acı yoldan öğrendi. 80'lerin sonundan itibaren o devasa silahlanma yarışını bıraktılar ve tıpkı kısasa kısas gibi küçük, karşılıklı ve doğrulanabilir silahsızlanma adımları atmaya başladılar. Atılan her küçük adım bir sonraki işbirliği için güveni arttırdı. Ve bu bizi en temel, en güçlü içgörüye getiriyor. Kısa vadede evet, içinde bulunduğumuz ortamın kuralları bizi şekillendirir. Ama uzun vadede bizler kendi davranışlarımızla, seçimlerimizle o ortamın kurallarını yeniden yazarız. Oynadığımız oyunun kurallarını değiştirmek bizim elimizde. İşte bu yüzden attığınız her adım, yaptığınız her seçim sandığınızdan çok daha önemli. Sadece kendi sonucunuzu değil, etrafınızdaki herkesin oynamak zorunda kalacağı oyunun doğasını belirliyorsunuz. Peki siz nasıl bir oyun yaratmayı seçeceksiniz? Sürekli bir güvensizlik ve çatışma oyunu mu? Yoksa güvene, affediciliğe ve karşılıklı kazanca dayalı bir oyun mu? Unutmayın, oyunun kurallarını siz belirliyorsunuz.